İsmim Elif Dile Yunal. Diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanıyım. Diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanları diş etindeki enfeksiyona bağlı ve enfeksiyon dışındaki diş eti hastalıklarının tedavisiyle ilgilenir. Bunların içinde hem diş eti büyümeleri, diş eti çekilmeleri, diş etindeki enfeksiyonlar hepsi içerisindedir. Bugün sizlere toplumda çok sık görülen kronik periodontitis denilen diş eti hastalığından bahsetmek istiyorum. Kronik periodontitis, diş eti ve çevresindeki sert dokularda başlayan enflamatuar, kronik, enfeksiyona bağlı bir diş eti hastalığıdır. En sık sebebi hastanın kötü ağız hijyenine bağlı mikrobiyal dental plan diş yüzeyindeki birikimidir. Buradaki en önemli faktör toplumdaki kötü ağız hijyenidir. Kötü ağız hijyeni mikrobiyal dental plan kök yüzeyinde aşırı birikimine sebep olarak bu bölgede bakterileri toplar ve diş etinde bir enfeksiyona sebep olur. Yıkım bu şekilde başlar. Bunun dışında bazı modifiye edici faktörlerle hastalığın yıkımı hızlanır. Bunların da en başında sigara gelir. Sigara, tip 2 diyabet, kontrolsüz tip 2 diyabet dediğimiz diyabetin hemoglobin A1C değerinin belli bir seviyenin üzerinde olması sonucunda diş etindeki yıkım şiddetli olarak artar ve hastalığın prognozunu kötü yönde etkiler. Diş eti hastalıkları ağrısızdır. Ağrısız olduğu için hasta bize başvurduğunda çok geç kalınmış olabilmektedir ve bunu çok sık görürüz. Diş eti hastalığının ilk belirtisi diş etinin kenarında kanamayla karakterizedir. Diş eti kenarında kanama, şişlik, hafif bir hassasiyet, kötü ağız kokusu, diş eti kenarından pü dediğimiz iltihap akışı gibi bulgularla hasta bize başvurur. Hasta başvurduktan sonra ilk etapta hastaya hastalığın sebepleri anlatılır ve bu hastalığın bulguları hastaya ağzında gösterilerek anlatılır. Biz genelde hastanın eline hemen bir ayna veririz ve hastaya kanamasını, diş eti şişliğini ve buradaki iltihabi belirtileri göstererek anlatırız. Bunun sebeplerinden çok sık bahsederiz. Çünkü bu hastalığın sebebini önlemede öncelikle neden olan faktörü ortadan kaldırmak gerekir. O neden olan faktör de mikrobiyal dental plan birikimidir. Bu plan birikimindeki de en büyük sebep hastanın kötü ağız hijyenidir. Yani fırçalama alışkanlığının eksikliği deriz biz buna. Yanlış fırçalama da buna dahildir ancak bizim toplumumuzda genellikle fırçalama anlayışında bir eksiklik olduğu için genellikle eksik fırçalama daha sık sebep oluyor. Bu tedavi enfeksiyona bağlı bir hastalık dedik. Yani kronik enfeksiyöz multifaktöriyel bir hastalık. Ancak tedavide o enfeksiyonu mekanik yöntemlerle ortadan kaldırmak var. Çoğu zaman diş eti hastalıklarının neredeyse hiçbirinde biz hastaya bir antibiyotik ya da bir ilaç tedavisi önermeyiz. Çünkü sebep olan mikrobiyal dental plağı mekanik yöntemlerle ağızdan uzaklaştırdığımızda ki bunların ismi diş yüzeyi temizliği dediğimiz hastalar arasında sıkça bilinen detartrajdır ve daha sonrasında hastanın periodontitisine sebep olan o kök yüzeyindeki enfeksiyonu, derin dokulardaki enfeksiyonu da kök yüzeyi düzleştirmesi dediğimiz hastaların arasında subgingival küretaj olarak bilinen tedaviyi uygularız. Bu iki tedavi yani diş taşı temizliği ve subgingival küretaj tedavisi neredeyse tüm diş eti hastalıklarını tamamen çözmektedir. Enfeksiyona bağlı olan diş eti hastalıklarını. Bu tedavilere yanıt almamızda bir gecikme veya eksiklik görürsek biz ancak ilaca o şekilde başvururuz. Onun dışında antibiyotik tedavisi ya da ağrı kesici ya da gargaralar bunların hiçbiri bizim mekanik tedavimizin önüne geçen ilaçlar değiller. Bir diş eti hastalıkları uzmanı olarak hastalara en büyük önerim çok iyi ağız bakımı yapmaları gerektiği ve 6 ayda bir muhakkak bir diş eti hastalıkları uzmanına görünmeleri gerektiği. Çünkü diş eti hastalıkları çok sinsi ilerler ve ağrısız olduğu için hasta bize başvurduğunda geç kalınmış olur ve biz bunu yaşamak istemeyiz. O yüzden 6 ayda bir düzenli kontrollere gelirlerse diş eti hastalığını başlangıç aşamasındayken çözeriz. Böylece derin dokulara ilerlemesini durdururuz.